Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir ben de. Yalı Çapkını 72. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıldı bölüm? Abi gerçekten şaka yoluyla soruyorsun diye düşünmeye başladım artık bunu. Gönül isterdi ki çok seveyim, çok beğeneyim ya da bölüm ben beğenmesem de güzel olsa ama bölümlerdir süregelen bir şey var. Dizi gerçekten geçen hafta beyin ölümünü gerçekleştirmişti. Bu hafta da aynen devam etti. Hatta sezon finalini biz 2 bölüm sonra olacak diye düşünüyorduk ama tekrardan orijinal tarihine çekildi. Haftaya sezon finali büyük ihtimalle olacak. Çünkü hikaye de öyle evrildi. Yani hikayenin evrildiği nokta gerçekten yıllar boyu tutmuş olan sanki Kurtlar Vadisi dizisi eksenine de kaymaya başladı. Sıradan bir aksiyon mafya işi olmamasını diliyorduk diziden. Derken çok bahsedilen, çok sevilen bir diziye tekrardan atıfta bulunacak şekilde bir karakter yaratımı yapıldı. Ferit'in Süleyman Çakır olduğunu gördük. Açıkçası yavaş yavaş o sürece girecek 3. sezonda. Bu süreci kim izler? Ondan da çok da emin değilim ki 2.10'luk AB reytingi de bunu en büyük göstergesi. Şimdi bölümün detaylarına geçelim istersen. Öncelikle bahsetmem gereken konulardan biri şu. 2 saat 46 dakikalık bir bölüm vardı. Yaklaşık 20-25 dakika daha uzun bir bölüm seyrettik. Zaten bölüm de erken başlamıştı. Tabii bu noktada geçen hafta nerede bırakmıştık diziyi? Orhan'ın ölümünde bırakmıştık. Fakat radikal bir karar alarak bu hafta direkt bir hafta sonrası olarak bölüm açıldı. Yani bunu Ferit'in ağzından duyduk. Bize o taziyeyi, o cenaze evi atmosferini sadece bölüm başında çok ufak göstermeye çalışmışlar. Ama aslında Gülgün haricinde bir de biraz Ferit, geri kalan herkesin aslında Orhan'ın ölümünü sindirdiğini görüyoruz. Bu da sanki şundan kaçmak gibi geldi bana. Çok ağlamalı, çok zırlamalı bir şey yapmayalım bu bölümü. Daha mafyatik ilerleyelim. Sonuçta iş Ferit'in değişimine, İstanbul'un efendisi olacak değişimine doğru gidiyor. Bu yüzden de böyle ağlamalı, zırlamalı, çok dram dolu, çok gözyaşı dökülen bir bölüm yaratmayalım diye çıkılmış fikir gibi geldi bana. Evet, çok o melodram yükünü azaltmak istemişler. Dizide bariz çarşı olmasını hep eleştiriyorduk fakat yahu dizinin Seyran ve Ferit'ten sonraki ki bu sezonda acayip işlenmiş bir karakteri olan Orhan Korhan'ın ölümü olmuş. Ya biz adamın cenazesini görmüyoruz. Bir hafta sonradan başlıyoruz. Herkes matem içinde. Ama herkes de matem içinde değil ya. Bir tek Gülgün, Ferit bir de Suna ile Seyran üzülüyor. Hatta Suna ile Seyran da kendi durumlarına daha çok üzülüyorlar baktığımızda. Halis Sağ'ın tavırlarını anlıyoruz. Ya senin oğlun öldü. Sen hala ailenin soyadını düşünüyorsun. Ferit de çok güzel bir konuşma yaptı bence onunla. Ama ben şunu anlamadım. Madem Ferit'in hayatındaki en büyük dönüm noktalarından birisi ailemi ben korumalıyım, babam da gitti. Artık bunu ben yapmalıyımsa bu melodram yükünü izlememiz gerekmiyor muydu? Fuat'ın ölümünde gayet güzel işlemiştik. Ferit mesela ağlıyordu mezarın önünde falan. Çok güzel bir sahne olmuştu. Burada belki de ikisini yan yana görseydik mezarda falan. Ferit onların başında. Yine yalnız kalmış bir şekilde görseydik. Aynı kaderi yaşasaydı. Onlar bence çok önemliydi. Çok kestirip atılmıştı. Sezon finaline yavaşça bağlamak için yapılmış. Ama adamın dönüşümündeki en büyük sebeplerden birisi bu olacaksa ki bu bölüm dönüşümünü gördük. Çok keskin bir dönüşte oldu. Onun altyapısını hazırlayacak şeyi biz niye izlemedik, duygusal kısmı? Bir de şöyle bir şey var. 71 bölümdür Orhan Korhan diye bir karakter var bu dizide ve bu diziye veda ediyor. Yani ona aslında dizinin bir manevi borcu var. Ama bundan tamamen kaçtılar. Bu da bana direkt şunu hatırlattı. Orhan Korhan ölümü çok aniden gelişmiş bir ölüm. Yapım bir anda karar vermiş ve apar topar Emre Altuğ'u diziden çıkarmışlar. Zaten geçen haftada dediğim gibi diziler haftalık yazılıyor. Bu noktada da zaten yarın ne olacağı bile belli değil dizilerde. Öyle zaten sezon finalinin tarihinin değişmesi falan muhabbetlerini de göz önüne aldığımızda hep diyorum ya, Emre Altuğ için bence hayırlısı oldu. Der konserlerini verir. Yeni sezonda belki başka bir dizide oynar. Belki yine aynı yapım şirketinde çalışır. Fark etmez. Onun için bence iyi oldu ama dizideki o haftalık yazılmasından dolayı çoğu dizi gibi aslında en büyük sıkıntılardan birisini ileride görecekler bu karakter özelinde bence. Şimdi dilersen hemen Seyran'ın hastalığı tarafına geçelim. Bu aks biraz genişledi. Şimdi öncelikle yeni bir hikaye açılımımız ortaya çıktı. Tarık Londra'da bir doktor bulmuş. Bu doktoru bulmasıyla beraber Seyran da acaba Londra'ya gidecek mi? Yeni bir açılım yaptılar. Şu dikkat çekici. Tarık şunu söylüyor. 15'i ve 16 Haziran'a ben Londra için bilet aldım diyor. Zaten
Zaten bölümün ilerleyen dakikalarında da bilet mevzusu ortaya çıkmıştı ama bana şu çok dikkat çekici geldi. Bu bölüm senaryosu yazılırken bence sezon finali hala 14 Haziran'dı. Bu yüzden de 15'i ve 16'sı olarak lanse edilmiş. Fakat sezon finali tekrar geriye çekilince, 7 Haziran'a çekilince şöyle bir dengesizlik oluştu aslında hikayede. Yani şunu kurmak istiyorlardı. 14 Haziran'da olay oluyor ve Seyran acaba kimle gidecek Londra'ya, ne olacak gibi bir plan kurmuş Çağrı Çam ve Mehmet Barış Günger. Fakat bu biraz aslında mantık hatasına sebep oldu. Çünkü 7 Haziran'da sezon finali olacak. Evet, ilerleyen bölümde de şey yapacaklar. 7-8 Haziran'dan daha ileriki bir tarihmiş gibi gösterecekler. 14-15'ine bağlayacaklar gibi bir durum olacak. Ya dizilerde bu anlık kararlar senaryoda da bazı detayların kaçmasına sebebiyet verebiliyor. O açıdan hani keşke dizide eleştireceğim tek nokta bu olsa. Ben bu Tarık'ın Londra'daki doktoru bulması, Kaya'nın mesela bu süreçte arayıp aslında sadece Tarık'ın bağlantıları sayesinde bu doktorla görüşülebileceği ve randevu alınabileceği muhabbeti. Çok saçma. Çok saçma. Ondan sonra Kaya'nın bu kadar riske rağmen gidip ondan sonra gafil avlanması aşırı saçma. Yine finale bağlamak için yapılmış bir hamle. Daha sonrasında yani Seyran'ın ısrarla Ferit'e bu durumu anlatmaması, Ferit'in de hala durumu anlayamaması falan gerçekten çok böyle bir sarmal halinde gidiyor. İşte twist'i de vardı ya. Seyran işte geçen bölüm psikiyatra gittiğinde bahçede Tarık onu bekliyormuş falan. Orada onu Ece olarak kaydetmiş Seyran falan. Suna da biliyor bu muhabbetleri. Yani bana o sahneler hiç geçmiyor. Çünkü gerçekten Tarık'ın hikayesinin hiçbir önemi yok. Ondan sonra da zaten konuşacağız. Pelin Ferit olayları da çok kötü. Oraya geleceğiz. Aynen. Şöyle bir durum oluştu. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi Kaya hastalığı öğrendi ve Londra meselesi için devreye girdi. Bu noktada da tabii Kaya, Tarık, Saffet sahnesi gördük. Kaya'yı kaçırdı Tarık. Sonrasında da tabii bölüm sonuna tekabül eden bu aksta şöyle bir durum oluştu. Tarık dedi ki uçağa benle gel. Kocanın hayatı kurtulsun ya da ölmeyi tercih et tarzı bir şey söyledi. Seyran da şu tribe girdi. Bilet uzatan Tarık'tan bileti aldı ve artık orada bir gizli anlaşma var. Seyran bu sezon o kadar çok gizli anlaşma içinde yer aldı ki yani artık bu sayamayacağım bir noktaya geldi. Geçen sezonki her şeyin tam tersi gibi bir mevzu yaratılmaya çalışılıyor. Bu dizide de yaklaşık 35 bölümdür hiçbir emarenin ilerlemediğini, hala aynı noktada, aynı seyirde ilerleyen bir dizi izlediğimizi gösteriyor bize. Evet ya bu sezon bu arada tam olarak 36 bölüm çekmişler Yalı Çapkını'nda ve bu açıdan da baktığımda aklımda kalan herhalde 4-5 bölüm vardır. İyi diyeceğim falan. Belki o kadar bile yoktur. Aslında nispeten iyi başlamıştı ikinci sezon farklı bir ekiple falan. Ama şunu görmüş olduk abi. Yani o kadar bölümler ilerliyor. 70'leri geçtik artık. Belki de gelecek sezonla birlikte 100'e tamamlanacak dizi. 100'ü de geçme ihtimali var ama bu reytingler de biraz zor. Yani ben artık senaristleri eleştirmenin doğru olmadığını da düşünmeye başladım. İlk sezon finaline yaklaşırken biz diyorduk ki Günger Bey acaba değişse mi falan. Daha sonrasında nitekim bu değişiklik de gerçekleşti ama burada bence zihniyette bir sıkıntı var. Yani çok fazla işlere müdahale edildiği için senaristin bir özgürlüğü yok. İki kişi birlikte yazmaya çalışıyorlar. Bir olay silsilesi var. Çekilen sahneler bazen atılıyor, tekrardan bir şeyler yazılıyor falan. Aslında çok başlılık zaten bu diziyi ve bu yapım şirketinin son zamanlardaki başarısının düşmesindeki en büyük etkenlerden birisi bence. Yalı Çapkını farklı bir yapım şirketinde olsaydı bence 4-5 rating bandında gidebilirdi bu senaryoya rağmen. Çünkü ben senaristin kafasındakini geçen sezondan beri yazamadığını düşünüyorum. Bu açıdan da özgür olamadığında abi bunu da böyle ekelim. Tamam bu oyuncunun da şöyle sözleşmesi var. Ona da bir sahne yazalım. Abi tamam mafyatik olayları da şuna bağlayalım. Psikiyatr sahnesinde siz mi istiyorsunuz Gülser Hanım? Onu da yazalım. O zaman çorba bir şey çıkıyor. O zaman kimsenin istediği de olmuyor. Yapım ayrı bir şey istiyor. Yapım tarafında ortağı olan Gülser Hanım kendi hikayesi de farklı bir şey istiyor. Senarist kendi istediğini yazmak istiyor. Çok başlılık diziyi nitekim bitiriyor. Bu yüzden de çok anlamsız bağlanmayan şeyler izliyoruz. Özeti bu aslında. Şimdi bu noktada tabii bölüm sonunda da gördüğümüz bir olay var aynı aksın içerisinde. Pelin karşısına çıktı Seyran'ın ve dedi ki hastalığından haberim var. Evet yani hani bir sen eksiktin Pelin. Zaten şu setup'ı kurarlarsa ben gerçekten yemem. Abi aslında Seyran hasta değilmiş de Pelin bu tuzağı kurmuş o yüzden de avucunun içinde oynatıyor gibi. Vallahi yemem abi artık. Hani değiştirecekseniz bari bir karakterde dönüşüm yaşatın. İyi tarafa geçsin Pelin'in madem bu kadar yazıyorsunuz. Bari öyle bir şey olsun. Abi ben bu arada Pelin mevzusunu açtım da ya Ferit'in 2 bölümdür Pelin'e tavrı nedir ya? Yani şeye mi dönecek yani Kral Kaybederse kitabına mı döndürmeye çalışıyorlar? Ben bunu da anlamıyorum. Geçmişten muhabbet ediyorlar falan. Ferit böyle ya Seyran'a öyle gülmüyor muhabbetlerinde. Pelin'le bir geçmişten bir anıyı hatırladı. Sen benim hayatımı bir kez daha kurtarmıştın değil mi ya falan tarzında konuştular. Yani hiç de arkadaşça bir
muhabbet değildi. Şimdi onunla alakalı bu hafta basına düşen bir haber, Birsen Altuntaş haberi. Pelin diziye veda ediyor. Kaçıncı veda ediş haberi bu, emin miyiz yani? Yani bununla alakalı sezon finalinde Pelin'in diziden ayrıldığıyla alakalı bir haber çıktı. Bu haberde artık ne kadar doğrudur, ne kadar değildir bilmiyoruz. Çünkü bu haber sezon içerisinde bir daha çıkmıştı. Ama yani bunun altyapısını mı kuruyorlar, yoksa şöyle bir şey mi seyredeceğiz senin dediğin gibi? Her şey Pelin'in oyunuymuş. Pelin her şeyi Seyran'a anlatacak ve bu olay kapanacak gibi bir noktaya mı evrilecek? O zaman Tarık Aksı'nı niye açtınız olduğu için herhalde bir oyun gibi bir şey olmayacak. Yanında konumlanacak herhalde Pelin. Çünkü son 2 bölümdür Ferit'le diyaloglarından da anladığımız Pelin biraz iyi tarafta. Evet ve aslında sanki şeyde yapılıyor gibi. Ölümünün yolu da hazırlanıyor gibi. Belki de bir her şeyi düzeltmeye çalışırken hem Ferit'e de biraz yaranmak hem de aslında kendini suçlu hissettiği için bunları yapmak için belki de bir şeyin kurbanı olacak o savaşta. Olabilir. Kaya'dan da belki bir şey bekliyorum ben. Onun da almış olduğu kararlar neticesinde bu Londra planının yatmasındaki başta sebep onun başına bir şey gelmesi olabilir. Ya o açıdan da bilmiyorum, hani ben de çok dramatik bir etki yaratmaz Pelin'in Seyran ve Ferit için kendisini feda etmesi, hiç umurumda olmaz açıkçası. Bir başka aksa geçelim istersen. Gülgün tarafı. Gülgün çok zaten derbederdi. Bu arada kutlamak lazım oyuncuyu. Yani gerçekten bütün duygusuyla bize hissettirdi kaybını. Burada çok ilginç bir detay var. İlk önce Gülgün Hattuç'a saldırdı. Her şey senin yüzünden diye. Haklı. Sonrasında Asuman yanında konumlandı Gülgün'ün. Bir anda Yalı'da herkes Gülgün'ün yanına doğru geçmeye başladı. Ve tabii ki şunu da gördük. Senin düşmanın ifakat dedi Hattuç. Ve Hattuç Gülgün'le aslında bir el sıkışma noktasına geldi. Yalı'da ifakati yeme planları 3. sezonda ortaya çıkacak. Evet ya, gerçekten Yalı'daki mevzulara yavaş yavaş giriyorlar. Ya bu noktada ben şeyi beğenmedim. Asuman'la işbirliği okey. Hatta oradaki açı da çok güzel bence. Ama daha sonrasında bölümün başında işte sen suçluyorsun, kavga ediyorsun Hattuç'la. Daha sonrasında işbirliğine gidiyorsunuz. Abi ne ara oldu bu olaylar ya? Başlıca sebebi zaten Hattuç'un bu durumu ilk baş aileye anlatmamasıydı. Yani senin eşin ölümüne giden süreçte. Nasıl bir bölümde buraya gelindi? Çok enteresan. Evet, ana rakipleri kesinlikle ifakat olacaktır. Bu noktada da içeride de bir savaşta olacak. Ya ben şey düşünüyorum. Halis abi bu bölüm ifakatle konuştu ya. Gizli kapılar ardında Hattuç'u da hani gönderdi falan. Büyük ihtimal şeyi de tembihlemiştir. Biz onu görmedik ama olur da gidecek olursan falan. Ya Ferit'e de sen göz kulak olursun, hani sen eğitirsin tarzında bir şey demiştir büyük ihtimal. Onu da 3. sezonda görürüz. Şimdi ifakat demişken ifakat tarafına geçelim. Bu bölümde tabii ifakatla alakalı birkaç tane açılım oldu. Bunlardan bir tanesi senin de biraz önce bahsettiğin gibi aslında şirketin bütün yetkisinin ifakate geçmesiydi. Yönetim kurulu başkanı oldu ifakat. Şimdi burada şu çok enteresan. Halis bu kadını yaka paça kovdurdu ve Orhan'ın ölümünden sonra aileyi tekrar bir arada tuttuğunu iddia ederek tekrar Yalı'ya çekti. Biz zaten seninle 2-3 haftadır şunu konuşuyoruz. İfakat Yalı'ya döner mi? İfakat Yalı'ya döner mi diyorduk. Döndü. Bir de üstüne bütün yetkileri üstünde topladı. Yani ifakat bu savaşın resmen galibi şu anda. Orhan'ın ölümü ifakata yaradı gibi bir şey oldu. Gerçekten çok enteresan bir gelişme oldu. Halis Ağa da yani kimseye güvenmediği için, Ferit'i de henüz hazır bulmadığı için, eskiden de bu işleri ifakatin yaptığını bildiğinden dolayı ifakati bu göreve getirdi ve artık sen toparlarsın dedi. Ama ya bu kadar çatışma herhalde senariste yetmedi ya da artık kimler yazıyorsa hikaye yetmedi. Çok acayip bir şey oldu. Ne oldu? Hemen ondan da bahsedelim. İfakat'ın telefonuna görüntüler geldi. Bu görüntülerde kardeşi, falcı kardeşini öldürdüğü görüntülerdi. Ondan sonra İfakat şirketteyken dediler ki biri geldi, akrabanızmış, makrabanızmış ve diziye yeni bir karakter dahil oldu. Türkü Su Demirel'in canlandırdığı Serpil karakteri İfakat'in yeğeni olarak diziye girdi. Bu elindeki görüntülerden ayrı görüntüler olduğunu İfakat'i tehdit ederek şunu söyledi. Yalı'da ben de yaşayacağım. Bir sen eksiktin ablacığım. Vallahi bir sen eksiktin, bir de Yalı'ya geliyor yani. O kadar acayip bir hikaye var. Ne yapacaksınız Yalı'ya ekleyip? O da enteresan bir hikaye. Bana şu geçmedi. Yeni bir karakter eklersin abi, tamam da. Evdeki bütün kamera kayıtları falan o kızda varmış da. Bu ev böyleymiş de. Mr. Robot'un evi falan mı burası kardeşim? Nasıl bir şey bu? Hani nasıl tam teçhizatlı bir evmiş? Hiç de öyle durmuyordu o ev bence baktığımızda. Şantaj için şimdi bunları kullanıyor. Çok enteresan ya. Hani o kadar olay var dizide. Siz yine bir kişi getirip daha da karıştırmak istiyorsunuz olayları. Acelesi neydi ki? Yeni karakterimiz 3. sezona hayırlı olsun diyelim. Muhtemelen uzun vadede de bu kızı Ferit'e yamamaya çalışacak İfakat. İyice ortalığı karıştıracak. Dilersen çok kısa Seyfer'den bahsedelim. Seyfer mevzusu da şu şekildeydi. Bu bölümde yine birbirlerinden ayrılardı. Geçen bölümde de konuşmuştuk zaten seninle. Hep iyi olamazlar. İllaki çatışmalar olacaktı. Bu bölümde de önce Londra meselesi
meselesini Ferit'in öğrenmesi ve çıldırması, daha sonrasında Seyran'ın Pelin'in mesajını görmesi üstüne o tarafta da Seyran biraz sinirlendi ve şunu gördük. Seyfer ayrı yerlerde uyudular. Tıpkı ilk bölümlerdeki gibi aralarındaki gerilim devam ediyor. Evet, ilk bölümlerde daha çok hani Ferit bir şey için çabalıyordu birlikte yatmak için. Seyran çok fazla istemiyordu. Şimdi artık ikisi de bu bölüm hem yaşadıkları acı olaylar hem de birbirlerine söyledikleri yalanlarla birlikte artık uyumadılar bu bölümde gördüğümüzde. Hani 3. sezonda yavaş yavaş o kopuşu vermesi açısından önemliydi. Daha ne kadar kopacaklar peki? Abi işte bilmiyorum ben de bunu. Hani tamam evet hep yan yana olmaları sıkıntıdır. Ama bu dizide kaç bölüm yan yana oldular ki? Yani sanki insanlar sıkılmış da ayırıyoruz gibi bir muhabbet var. O da öyle bir şey de yok yani. Bir de şu var. Hani şöyle bir durum vardı. Seyran'la Ferit bir olacaklar ve yalıdaki herkese karşı gelecekler. Halis buna dahildi gibi bir senaryo vardı hep aklımızda. Seyran'la Ferit aslında yan yana duracaklardı ve yalıya karşı kalacaklardı. Belki de yalıdan çıkacaklardı kendi hayatlarını kurmak üzere olmak için. Ama hiç böyle bir senaryo tenezzül edilmiyor. Tamamen ikisinin arasındaki kopukluğa gidilmeye çalışıyor ve bu sezon bunu çok yaptılar. Artık sezon finaline geldik ama hala aynı şeyi yapıyorlar. İlginç diyorum. Çok kısa ana mevzumuzdan önce girmek istediğim bir mevzu daha var. Esme Kazım Zerrin muhabbeti. Zerrin şikayetini geri çekmiş. Ferit teşekküre gitti Zerrin'e. Bir baktı Kazım da orada. Kazım artık iyice Zerrin'le zaten sevgili noktasına gelmiş. Zaten ayrı eve çıkalım, beraber yaşayalım noktasında. Burada Mazlum devreye girdi. Mazlum yani Tayyar dedi ki Esme Hanım buradalar dedi ve Esme onları bastı. Yine bastı. Geçen haftaki gibi. Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben Esme bir tirat attı ya hanım ağa gibi geldi falan böyle. Bence geçen hafta bu olay çok tepki çekti. Çünkü Esme'yi biraz fazla önceki tiradında çok pasifize etmişlerdi. Çünkü Kazım'la Zerrin dalga geçer gibi konuşuyordu. Bence bu insanların biraz dikkatini çekti ve aynı şeyi bir daha yazdırarak bu sefer Esme güçlü bir karakter ve değişim geçirmiş bir karakter gibi göstermek için aynı şeyi tekrar yaptılar ve bu noktada da Esme böyle çok güçlü hanım ağa gibi bir karakter oldu ve Ferit'le de zaten Pelin mevzusundan dolayı bir kıllandı ona. Orada da ilginç durumlar oldu. O mevzuda da şöyle bir detayımız var tabii. Esme bu hanım ağalıktan sonra arabaya bindi ve Mazlum artık kimliğini ortaya çıkardı. Tayyar olduğunu söyledi ve silahı Esme'ye doğrulttu. O aksta öyle kaldı. Bu geçen hafta olmalıydı zaten abi baktığımızda. Geçen haftaki tepkisi zaten çok enteresandı. Şimdi bu haftada onun tam tersini yazmışlar. Yine aynı muhabbet oldu. Güzel bir konuşma falan yaptı ama yani bana kimse Esme karakterinin güçlü olduğunu yediremez. Öylesine bir haftalık yazılmış gibi oluyor. Dizide birkaç kere bunu gördük. Bir dönüşüm yaşasa da Kazım'a olan sinirinden aslında bunları yapıyor. Bir altyapı yapılsaydı güzel bir yan hikaye olurdu ama çok da öyle geçiştirmelik oldu. Şimdi kaçırıldı artık. Mazlum kimliği de ortaya çıktı. Ve işte geldik o aksa. En sona bıraktım. Zaten bölüm sonunda da gördüğümüz aks olduğu için Ferit Korhan'ın inanılmaz değişimi. İstanbul'un sefiri Ferit Korhan olacak gibi gözüküyor. Artık İstanbul'un efendisi, İstanbul'un kralı olacak düsturuyla Ferit ailesini bile bir kenara atıp, sevdiği kadın Seyran'ı bile bir kenara atıp artık ya ben İstanbul alacağım ya da İstanbul beni diyerek Fatih Sultan Mehmet kıvamına gelerek Süleyman Çakır'a döndü diyebiliriz. Abi ya bir şey diyeceğim. Ne izledik biz o sahnede? Çok acayip ya. Gittiler böyle çok gizli saklı bir yer. İşte birebir konuşmak istedi oradaki adam. Kont Ziya girdi tekrardan bu arada. Yine gösterdi kendini. Zaten ondan el istedi aslında Ferit. Çünkü dedesinden bir şey olmaz zaten. Evet, Kont Ziya'nın işte enteresan bir geçmişine dair şey gördük. Bir kutunun içerisinde acılarını, kaybettiği şeyleri falan anlattı. Güzel bir detaydı o karakter açısından. Ferit'e tekrar döndüğümüzde oraya gitmeden önce evde böyle kırmızı ledleri yakmışlar. Bir dönüşüm yaşadı. Anakin Skywalker gibi triplere girdi aynada. Oraya doğru gitti. Muhabbetleri ettiler. Çok enteresandı. Ferit'in bölüm boyunca Abidin abiyle de konuşmalarında gördük. Artık ben ne olursa olsun bunu yapmalıyım, ailemizi korumalıyım tarzında full konuştu. Derken dizinin de bütün aslında ben bu diziyi niye 2 sezon izliyorumu sordurtan sahnesine geldik. Seyran'dan vazgeçti. Sırf işte ailesini korumak için hem sevdiği kadından hem geride bırakacaklarından her şeyden vazgeçmeyi göze aldı ve bunu kabul etti Ferit yani. Çok enteresan. Abi bari orada bir tökezleseydi, deseydi ki bunu düşünmem lazım falan, yani bilemezsin abi, orada bir telefon çalar, bir başka zamana kalır belki bu hikaye. Ya da şöyle bir şey olabilirdi, yani Seyran muhabbeti açıldığında bir anda odayı terk edip böyle gözleri yaşarabilirdi, işte evet, bir düşünebilirdi. Araya bir tane böyle bir flashback girip Seyran'la o güzel sahneleri falan görebilirdi falan. O triplere girdikten sonra bir telefon sallıyorum, işte bu Tarık mevzularını öğrenip hani bir
motivasyonu olması lazımdı Seyran'a karşı geleceği açısından. Yani Londra meselesinden dolayı bu adam bu kafaya girmemesi lazım bir kere. Abi kesinlikle katılıyorum ve orada şu olmalıydı bence. Adam bu soruyu soruyor ya, Ferit'in de buna bakmam lazım tarzını açıp Seyran'ın falan kaçırıldığını ya da Esmer'in kaçırıldığını öğrenip abi ya da bir şekilde Seyran'dan soğuyacak bir hamle lazım. evet. Bence Londra hamlesi soğutacak bir hamle değil. Çok kötü bir hamle. Yani o açıdan da babam da öldü, işte karım falan da yurt dışına gitmeyi planlıyor, kaçmayı planlıyorlar. Ben buradan kaçamam ki, kalıp savaşacağım. O yüzden de ne olursa olsun hem ondan da vazgeçerim, gerekirse tripleri. Abi tek bölümde olmaz bu. Çok çaresiz kalırdı. Seyran'ı, Kaya'yı ve Esme'yi kurtarması gerekirdi. O zaman bu adamın yanına gider, derdik ki abi tamam, onlardan vazgeçmek uğruna onları kurtaracaktı gibi bir şey olurdu. O çok mantıklı olurdu ama şimdi yani... Ya şu bile olabilir yani. Hiç sevmediğimiz akslardan biri olan Tarık aksı bile devreye girip Seyran'dan soğutacak bir hamle olarak kullanıp Ferit'in artık ben eşimden bile vazgeçiyorum diyeceği bir şey olmalıydı. Yani sen ablanla daha iyisin, ablanla daha mutlusun, Londra'ya git, orada sanat okulu bakmışsın falan, bunlar rezalet bir motivasyon. Ya şu nasıl aklınıza gelmiyor? Ferit'i siz gerçekten İstanbul'un sefiri yapacaksanız bu adamın gerçekten her şeyden vazgeçmesi lazım. Ve biz şunu görüyoruz. Ferit her şeyden vazgeçiyor. Karısını bile bırakıyor. Bu diziyi ana tutan olaylardan en başı olan Seyfer'den vazgeçiyor. Bu adam değil miydi? Biz burada kafayı yedik kaç bölüm. Ya bu adam niye ilişkisinde şey yapıyor? İşte niye arkadaki olaylara bakmıyor da Seyran peşinden gidiyor? Vay be çok seviyor kızı. Çünkü Seyran bunun ana odağı diyorduk. Ferit bir anda bütün ana odağını her şeyi yutarak 71 bölümü yutarak abi başka eksene kaydırdı ve ben dedi Ziya amca dedi beni İstanbul'un sefiri yap, beyefendisi yap. Olmadı. Hiç olmadı. Bence Yalı Çapkın'ı bitirsinler. Yeni bir dizi çıkarsınlar Kont Ziya ve Ferit'in olacağı abi. Ondan sonrasında işte İstanbul'un beyefendisi, İstanbul sefiri tarzı biraz daha Kurtlar Vadisi vibe'ı olan, Seyran'ın kaybından sonra Ferit'in hayatını işleyen ve onun dönüşümünü işleyen bir adamın hikayesini anlatsın. Bunu çeksin o gemi. Hiç mafya işi de yok. Bari ilk defa bunu denerler. Çok denemek istiyorlar çünkü. Belki o tutabilir öyle bir dizi. Yani sevdiği kadını kaybettiği için bu işlere giren bir adamın hikayesi falan, ne bileyim yani hani bu dizi kaç kere daha tür değiştirecek? Ben bu gittiği yeri hiç beğenmedim. Buradan da dönüşü yok ha. 71 bölümü çöpe attığınız için buradan hiçbir dönüşü yok. Bir de şöyle bir şey var tabii. Şimdi sezon finali geliyor. Haftaya sezon finalinde herhalde hastalığını öğrenecek Ferit. O noktada da İstanbul'un sefiri mi olayım, Seyran'ın hastalığıyla mı uğraşayım ya da Seyran bana hastalığını söylemedi. Vay efendim nasıl söylemez, ben artık Seyran'ı da kenara atıyorum gibi bir kafaya girecek herhalde. Ya bilmiyorum, orası bir karışacak gibi. Dilersen sezon finali öncesinde bir değerlendirme yapalım seninle. Ne bekliyorsun sezon finalinden? Yani heyecanla beklediğim hiçbir şey yok açıkçası. Yine en basitini yazacaklardır diye düşünüyorum. Ya Seyran büyük ihtimal, bu senarist sanıyorsam, Londra'ya gider abi. Ve Ferit herhalde ya vurulacak ya da Ferit vuracak birini. Abi Ferit bence Tarık'ı vuracak ve Seyran da artık bu adamı tanıyamıyorum falan deyip gidecek herhalde. Yani alacak Sunay'ı falan ya da Kaya'ya, bilmiyorum ne olacak. Bence gidecekler ya. Biletten belki Ferit'in haberi olamayabilir. Sağlık durumunu belki öğrenebilir. Ama Seyran abi gidecek yani bir noktada. Belki de Ferit bunu hiç öğrenemeyecek. Seyran'ı bulamayacak belki de gitse de bir yerlerde. O yüzden de biz hani bir flash forward'da ya da flashback'te falan 3. sezonda büyük ihtimal bir zaman geçişi izleyeceğiz. Ayrı olacaklar birbirlerinden %90. Evet, ayrı olacaklar ve tekrar nasıl birleştiklerini falan izlemeye çalışacağız. Yani bu saatten sonra yapboz değil ki bu abi, parçaladın yani. Porselen kalbi böyle parçaladın. 1000 parçaya dağıttın. Bu saatten sonra isterse Seyran Ferit'i kovalasın, hiçbir anlamı yok öyle bir şey yapacaklarsa. Son olarak şundan da bahsedelim. Dizinin reytinglerinin bu kadar da düşmesinin nedenini aslında ortada sanki. Tabii ya, şimdi biz hani dizide bu gidişatın bütün sezon boyunca bölüm analizlerimizde anlattığımızda insanlar diyordu çok fazla gömüyorsunuz, yersiz eleştiri yapıyorsunuz. Dizi çok harika, biz bayılıyoruz falan diyorlardı. Gitgide onların da yorumlarının aslında bizimkilerle eşleştiğini görmeye başladık. Biz bunu çok çok öncesinden dedik. 2. sezonun başladı. 3-4 bölüm geçti, dedik ki olmuyor. Farklı senariste de olmuyor. Bir sıkıntı var. Her bölüm konuşuyorduk. Negatif konuşuyorsunuz diyorlardı ama genel olarak pozitif çok az şey oluyordu bölümlerde. Nitekim şimdi hiçbir şey olmamaya başladı pozitif. Yani hiç gülerek anlattığım bir kısım olmadı. 2 saat 46 dakika izliyorsun. Yani sevindirici olay ya da böyle hakikaten iyi çekmişler dediğin olay belki 5 dakika var ya yok.
Yani şu çok üzücü abi. 15. bölümünü 15 reytingle kapatan bir dizinin 72. bölümüne geldiğinde totalde 4.5'a yakın ABD 2 barajına kadar düşmesi aslında bütün acı tabloyu bize gösteriyor. Hayırlısı olsun. Bakalım sezon finalinde ne olacak abi. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.